Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 30-31 Langkawi, Malezya. Adadaki ilk sabahımdan, hostelimden herkese günaydın. Selam selam. Ay kameranın şeyini düzeltmeyi unuttum. Saat 12.30'a geliyor. Duş aldım, bir şeyler yedim. Ya burada şöyle bir sorunum var şu an. Prizler farklı. Arkadaşım dedi ki ortadaki kaktüs çok sokunca oluyor. Ama bilmiyorum. Şurada mesela bir çevreci vardı. Akvaryumun için almış. Onu kullandım. Bir tane de içerideki masalardan birinde vardı. Biraz da onu kullandım. Şu anlık böyle idare ediyorum ama bir converter mı derler işte onu almam lazım. Ve gideceğim diğer ülkelerde de farklı olabilir, onlara bakmamıştım. Aslında hep aklımdaydı öyle bir cihaz almak. Evrensel bir dönüştürücü almayı aslında düşünmüştüm daha önce. Ama sonra bilmem bir şey oldu, yalan oldu yani. Burada zaten geldiğim ülkelerde de ihtiyacım olmaz diye düşünmüştüm. Anyway, işte şimdi çıkacağım. Şu an burada bulunduğum yere yakında daha iyi kurla çeviren bir yer varmış. Oraya bir bakacağım. Çünkü motoru kiralamak için çevirmem gerekti. Hadi dedim feribot iskelesinde çevirmeyeyim. Çok fark olur. Ama orada da çok şeydi yani kötü bir kur vardı. Sadece motoru kiralayabilecek kadar çevirdim. Sonra da bir para çevireceğim. Motor değiştirebilirim. Yeni motorlar gelecek yerime demişti. Oraya uğrayacağım. Bir kafe varmış, tatlı bir kafe. Oraya gidebilirim. Biraz işlerimi hallederim. Şu an için böyle gibi. Biraz plan yaparım. Burada gezebileceğim yerlere bakarım. Belki birkaç gün içerisinde daha buradayım. Yarın başka bir yere geçeceğim. 4 gece orada olacağım. 3 ya da 4 gece. Böyle şu an için planlar. Göster ama hala karanlık gözükecek ya. Dün göstermeye çalışmıştım ama. Şurada bir balık var bir tane ve çok üzülüyorum. Tamam mı? Çünkü bak küçük balık yapay almış. Kocaman bir akvaryum ve hiçbir şey yok akvaryumda. Ya bilmiyorum. Yani balıklar için bir önemi var mı? Ama üzücü yani. Şöyle de bir hostel turu yapalım. Benim kaldığım oda var. Bu alanda ranzaların olduğu başka bir alan var. Sonrasında da mutfak var. Karanlıktı, biraz göstermeye çalışmıştım ama böyle tatlı bir yer. Böyle bir şey var. Yani. Su altımız var burada. Buzdolabımız, kettle'ımız, tostumuz, mikrodalgamız. Ben de Feri'ye bakıyordum. Bunun web sitesinden baktım. Bir tane Kur'an var. Böyle. Şimdi açık bırakmışlar. Normalde kilitli oluyor. O şeyde çalışıyor. Parmak izimizi tutuyor böyle parmak giderken. Geldim şimdi. Aslında pahalı bir yer. Yani ya da bilmiyorum. Ya bowl aldım. Bowl aslında... Thank you. Şimdi geçeceğim yerde. Aslında matcha latte alsam dedim ama aldığım bowl aynı fiyattaydı. O yüzden kararımı değiştirdim. Ama şimdi düşünüyorum. Bowl'un fiyatı okeydi herhalde. Kafam karışık. Neyse geldim burada. Tüm eşyalarım burada. İçi falan kaplı bir yer. Buraya bakın bakalım. İçeride diğerleri vardı. Direkt şey getirdiler var. Kaç bir istediler. Şimdi biraz çalışalım. Şimdi çıktım kafeden. Kafedeyken hep şey izledim. Şurada küçük bir boşluk var. Oradan deniz gözüküyor. Oraya baktım. Saati de 5.30 yaptım. 2'de yani ki görece yine planıma göre geç gittim. 2'de gittim. 3.5 saattir oturuyorum. Şimdi gideyim yine bir motorla. Kendimi göstereyim. Daha iyi bir motor varsa ellerinde. Daha freni iyi olan onu alayım. Sonra da şarjı bitti iPad'im. Yani bitmek üzere. Ya bir converter alayım artık. Burada bir elektronik mağazası var. Böyle bir adaptör aldım. 5 ringgite. Sanki bu Tayland sitesine döndürüyor ama en azından denedim, çalışıyor. Şuraya sokabiliyorum. So good so far.
Ben adanın güneydoğu tarafında daha iskeleye yakın bir bölgesinde konaklıyorum ve konaklamamın sahibiyle ettiğimiz sohbetten sonra sahil kenarında ateş çevirenleri görmek ve gün batımını o sahilde izlemek için adanın güneybatısına doğru motorla bir sürüşe çıkmaya karar verdim. Şimdi geldim restorana. Aslında hedefim gün batımına gelmek değil. Ama karanlık yani gün battı. Ama hem motosiklet sürmekte yeni olmam hem de navigasyonla ilgili yaşadığım sorunlardan dolayı yolculuk planladığımdan çok daha uzun sürdü. Telefonu koymaya emin olmak için arada duruyorum, konuma bakıyorum. Ekran kapatıp bir yere koydum da arada kayboluyor. Bir yerde kayboluyor. Neyse. Biraz gereken bir noktada ben kötü hissettim kendimi. Panik oldum. Ama yani yolda olan bir şeyden de değil herhalde. Genel böyle bir panik haliydi. Hiçbir şey yoktu. Boş yolda gidiyordum çünkü düşüncelerden dolayı. Sonrasında işte toparladım ama geldim. Şimdi aslında döneceğim yol çok güzel. Sahil kenarından gideceğim ama karanlık. Şey olacak, yemeğimi yemiş olacağım. Usul usul. Öyle yine rüzgarımı şey yaparak döneceğim. Abi çok sinek falan, böcek var ya. Soluma çarpıyorlar. Öyle. Neden bıraktım bilmiyorum yediklerimi göstermeyi ama göstereyim var dedim. Şimdi aklıma gelince. Sebze köri yiyorum. Sıcak biraz sıcak biraz acı ama çok acı değil. Yani acısız aslında. Ama biraz acı ve sıcak. Yemekten sonra bulunduğum bölgede kısa bir yürüyüşe çıkıp saat daha da geç olmadan dönüş yoluna çıktım. Yaklaşık 22 kilometrelik bu gece yolculuğu benim için epey zorlayıcıydı. Gündüz olsa belki çok keyifli olabilirdi çünkü ormanların içinden geçiyor ve maymun çıkabilir uyarıları da vardı. Ama gece scooter'ın zayıf farıyla neredeyse hiç aydınlatma olmayan bu yollarda sürmek zorlayıcı bir deneyimdi. Günaydın. Saat 11.30-12 arası bir şey. Şimdi eşyalarımı topladım gördüğünüz gibi çıktım kaldığım yerden. Diğer kalacağım yere gideceğim, otele gideceğim bu sefer. Biraz privacy, biraz çantamı dağıtıp her yerde bırakmak ve tekrar toplamak. Bu sabah çantamdan bir şey çıkardım. 3 tane karınca vardı masada. Benden mi geldi? Zaten orada mıydı bilmiyorum. Ama çantamı didik didik etmem gerekiyor. Şu an onun şeyi içindeyim. Masam tabii. İşte saat güneşi 3'te normalde. Ama şimdi bunları bırakmak istiyorum. Bugün belki bak buradayken gezmedim ama gelip bu tapınağı gezerim. Bir de aslında hemen arka sokakta yine bir kafe var. Güzel gözüküyor. Orada tabletimi alıp bir şeyler yapabilirim. Plan şu an için bu. Bir de bunun şeyi yok. Telefon koyma yeri yok motorun ve çok zorlanıyorum navigasyon konusunda. Belki bunu aynaya takarsam iş görebilirim diye bakacağım. Telefon tutacağım pek işe yaramadı. Telefon böyle duruyor. Ben onu göremiyorum. Ama geldim. Resepsiyon kapalı. Çantamı zaten daha çekine var. Sadece çantamı bırakabilir miyim diye soracaktım. Biraz oturayım belki birileri gelir. Ben de biraz dinleneyim. Yoruldum. Hemen yoruldum. Ama yani sırtımda bu varken sürmek kolay değil. Hem de sürekli bir noktada telefona bakıp nereye gideceğimi anlamaya çalışmak çok yorucu. Yani telefonu tutacağı çok önemliymiş. Kiraladığım yere sordum var mı diye. Adam diyor ki bende bile yok diyor. Ulan sende olmaz tabii. Yani adadasın, adalısın, gideceğin her yeri biliyorsun. Senin kullanmana gerek olan bir durum yok. Ben bir bilinmezliğin içinde gidiyorum tır 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 tır. Sırtımda da bu. Of. Odama geldim ve sanırım karınca problemi benimle alakalı değilmiş. Çünkü burada da yerlerde dolaşıyorlar. Ve şuralarda da dolaşıyorlar. Hatta burada bir tane de dolaşıyor. Yani çok büyük problem yok karıncalarla. Sorun şu ki beni ısırıyorlar. Normalde ayağının üstünden yani yürüyüp gitmesi gerekmiyor mu? Bence böyle. Peki bu karıncalar beni niye ısırıyor? En son beni dün bir karınca ısırdı. Motorun orada motora bineceğim, bir şeye koyuyorum, kaldırdım motora falan. Bir şey acıdı ayağım, bir şey oluyor ayağım. Bir baktım karınca ısırıyor. Ya kardeşim ne alaka, anladın mı? Ben senin besin zincirinde ne alaka yani? O yüzden ısırılmak istemiyorum. Ne yapacağım ama her yerdeler kalsın. Şu yatağı alayım ben. İşte bu yüzden bazen bana
Doğanın içinde olmaktan keyif alıyorum. Huzur buluyorum ama o kadar da huzurlu gelmiyor. Çünkü o kadar da huzurlu olabileceğin kadar güvenli bir yerde değilsin. Ne bileyim, yılanı var, akrebi var, çıyanı var yani. Komodo ejderi var, maymunu var, kargası var. Şimdi tek tek saymayayım bütün tehlikeleri. Şey diyormuş, piranası var, nasıl yüzeyim huzur içinde. Neyse. Şey de var. Seccadeler. Bir tane mi var seccade? Seccadeler var. Kişilik oda var. Bakayım. Kız bak. Kız. Ama burada şey yok mu? Tayland'daki odamda vardı. Burada kıbleyi gösteren bir şey yok. Bakayım. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu ne? Üzerinde karınca yapışmış. Karınca tuzağı mı acaba? Neyse, kurcalamayayım her şeyi. Böyle. İnanır mısınız, ben yine açım. Şöyle tutalım. Biraz bunu böyle deneyeceğim. Koluma bağladım. Restoranına gidiyorum ama daha fazla seçeneği var. Lunch için gel demişti. Bekliyorum bir süredir de bunun için. Biraz zaten daha çok yaptım. Herhalde hazırdır yemekler. 1:30 oldu saat. Burada şeyler var, işler var. Bence ortadaki benimki. Doğru hatırlıyorsam ya. Oldu bir şey. Tamam. Benim de gidelim. Şimdi bahsettiğim restorana geldim. Böyle etli ve etsiz olanların şeyleri var. Soralım ve bir tabak seçelim kendimize. Aldım, sordum. Veganlarmış. Hepsinden azar azar biraz ortaya. Şimdi aslında bunu elle yiyorlar ama o sıvıyı nasıl elle yiyorlar ondan emin değilim. Belki kapağı falan döküyorlardı. Şimdi ben deneyeceğim. Sordum, bitkileri nasıl yiyorsun diye. Onun da içine pirinç atı deniyormuş. Ben de öyle deneyeceğim. Bazen bir söyleyeceğim, unuttum ne olduğunu. Salata da acılı. Epey seçenek var. Hiç de bir fikrim yok yani. Bunu öğreneceğiniz biri değilim sadece. Biraz da izledim burada insanları ve karıştırıyorlar elleriyle. Ağlıyorum, çok acı ya. Acı yandım, yürüyorum. Ay, sesim falan değişti, bir şey oldu. Çok fena. Ama iyi gidiyorum. Bitirdim. Ay. Çok komik, parmaklarıma bakar mısınız? Buruştular. Bir yüzümü elimi yıkayayım ya. Ay, yanıyorum. Saat 6'ya geliyor. Altta kapatıyorlarmış. O yüzden ayrıldım. Böyle tatlı bir yer. Yemekten sonra çalışmak için geldiğim bu kafede çekim yapmayı unutmuşum. Tatlı, modern ve iyi internet hızına sahip bir kafeydi. Ben de bir şeyler içip çalıştım. Kişisel sütleri de vardı. Fiyat farklı olsa da. Hala aklımda burayı gezmek ama bilmiyorum, daha zamanım var zaten. Böyle deyip de gezmediğim yerler çok oldu bu arada, Bangkok'ta falan. Ama otelime gideyim istiyorum şu an. Biraz uzanayım, dinleneyim istiyorum. Editim de bitmedi, onu da bitirmek istiyorum. Ay, kafam ne kadar kocaman. Başta hatırlıyorum. Kask taktım. Bir de ilk defa daha kullanacağım ya.
Ay kafam çok ağır diyorum, ben bunu nasıl tutacağım, hala bak gidiyor. Gidiyor yani. Kafam çok ağır diyorum, ben nasıl kullanacağım motoru, bir de kafama sahip çıkacağım. İnsan alışıyor yani, bayağı alıştım. Ama hala kafam çok ağır. Sistemi yapıyorum böyle. Şurada hoparlörüme müzik çalıyorum. Tamam mı? Hemen açıyorum Hande Yener. Kim bilebilir aşktan ölene kadar. Sonra söyleye söyleye şarkıları gidiyorum. Umarım çok sinek yutmuyorumdur. Neyse şimdi bakayım, 6 dakikalık yol, 7 dakikalık yol var. 10 dakikalık var. Hadi dedim bu sefer oturursun gideyim 10 dakika. Öyle ya. 2 tane post paylaştım eski kamerayla çektiklerimden. Şimdi bir tane video editliyorum. O da fena gitmiyor. Onu bitirip bugün falan paylaşabilirim o videoyu da. Bu. Son durum böyle. Aşktan ölene kadar. Çok komik ya. Neyse, ne güzel uslu oturuyordum odamda. Ama kurtlandım. Yakınlarda bir park var. Motora binip oraya gitmeye, biraz teknelerin ışıklarını falan izlemeye karar verdim. Gideyim bakayım. Gidelim birlikte. Selam. Şimdi geldim. Ya burada sazlık falan var ama. Yani şey gözükmüyor. Sadece bir çocuk parkı var. Deniz falan gözükmüyor. Bir yürüyelim. Bakalım. Bir de arada işte şimşek çıkıyor. Gördün mü? Bir tek ben mi görüyorum? Kafayı mı yiyorum? Biri söyler mi? Görüyor musunuz arada şimşek çaktığını? Ya bulut yok. Yağmaz diyorlar. Hakikaten bulut yok galiba. Bilmiyorum. Karanlık olduğu için göremiyorum. Ama açıkçası burada şimdi parkları yapmışlar. Tabii siz şu an hiçbir şey göremiyorsunuz. Şey var. Tamam, son kararım buranın çocuk parkı oldu. Çünkü bir arabayla geçen kimse de çocuksuz değil. Herkes çocuklarını getirmişler. Şuradan da geçmenin henüz bir yolu olmadığını karar verdim. Sadece fark ettim bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ledler biraz uyduruk ama duygusu iyi yani. Evet, şu ana kadar görecek hiçbir şey yok. İki farklı bayrak var. Bu ne bayrağı bilmiyorum. Siz görmüyorsunuz ama şurada Malezya bayrağı var. Dönüşte de kaldığım yerin sahibi ve arkadaşıyla oturup uzun uzun sohbet ettik yine. Bana biraz Malayca öğrettiler. Benim küçük yeşil bir dil defterim var. Öğrendiğim yeni dillere dair notlar aldım. O deftere de böyle not aldık. Buradaki insanların İngilizce genel olarak çok iyi. Hatta başkent olan Kuala Lumpur'dan bahsederken KL diye bahsediyorlar. Sanki Amerika'da Los Angeles'ı LA diye kısaltır gibi bir yerden. Anlatı videoları da çekmek istediğim için ve bu alanda kendimi de geliştirmem gerektiği için videolar biraz aksamıştı. Ama ivedilikle devam ediyorum. Umarım siz de her iki türden de keyif alırsınız. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.